Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz babet patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok şık, çok tatlı, çok güzel bir model oldu hanımlar. Yapılışı da oldukça kolay. Patiğimizin tabanı, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Patiğimizde hiç ip kırmıyoruz hanımlar. Patiğimizi başlıyoruz ve aynı iple bitiriyoruz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte modelimize başlayalım. Ben patiğime boğaz kısmından başladım hanımlar. Şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bırakıyorum. 60 ilmek atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 60 ilmek atıp gelelim. Evet, 60 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Patiğimizin boğaz kısmında haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin hepsini sırasıyla düz yani haroşa olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum. Ön yüzdeyim şu anda. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada hanımlar bakın bir diş haroşamız oluştu. Burada haroşalarımıza devam edeceğiz. Yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını tekrar sıra sonuna kadar düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde tekrar ilmekleri düz öreceğim. Burada tekrar bir diş daha haroşa olacak. Yani toplam 2 diş haroşamız olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 diş. Aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğim. 4 diş. Bu bölümde hanımlar toplamda 4 diş haroşamız olana kadar örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya 4 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyim, artırmaları yapacağız. Artırmaları 24 ilmek ördükten sonra yapacağız. Son 24 ilmek kalana kadar devam edecek. Şu sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hemen şuraya şöyle işaretleyiciyi takayım, yeri belli olsun. Buraya kadar artırma yapacağım. Şimdi öncelikle ilk 24 ilmeğimizi öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmek ördüm. Şimdi artırmaları yapıyorum. Bakın ipimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bu şekilde bir ilmek örüyoruz. İpimizi şişimize doluyoruz. İşarete kadar devam ediyorum. En son işarete kadar geldim. Tekrar ipimi şişime doladım. Hemen işaretleyiciyi şöyle bu tarafa alıyorum. Kalan 24 ilmeğimizi normal örüyorum. Bu ilk artırmamızı yaptık. 24 ilmek ördük. Sonra artırdık, bir ilmek ördük. Son 24 ilmek kalana kadar devam ettik. Kalan 24 ilmeğimi normal haroşa örüyorum. Ön yüzde artırmalarımızı yaptık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerin hepsini sıra sonuna kadar normal haroşa olarak örüyoruz. Öncelikle şu işarete kadar olan 24 ilmeğimi örüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken püf nokta var. Hemen göstereceğim. Bu şekilde. Bakın işarete kadar geldim. İşareti hemen sağ tarafa alıyorum. Bu artırdığımız ilmekleri şöyle örersek bakın burada delik görüntü oluşuyor. Bunu şöyle öreceğiz. Bakın ilmeğin yönünü şöyle değiştirip ilmek çaprazı oldu. Bu şekilde örüyoruz. Böylece buralarda delik görüntü oluşmuyor. Normal bir ilmeği tekrar düz ördüm.
Artırdığım ilmeklerin yönünü şöyle değiştirerek örüyorum. Bir ilmek düz. Bakın artırdığım ilmeğin yönünü şöyle değiştiriyorum. Burada maksat artırdığımız ilmekleri örerken delik görüntü oluşmasın. Şöyle. Bakın artırdığım ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Aralardaki birer düz ilmeğimi yine aynı şekil düz olarak örüyorum hanımlar. Bakın yine ilmeklerin yönünü değiştirdim. Kalan ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz. İlk sıra artırmamızı yaptık. Ön yüzde artırma yaptık. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa olarak ördük. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüm. Yine ön yüzdeyim. Artırmalar tekrar edecek. Yine kenardaki ilk 24 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi tekrar artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Bakın artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım. Bir düz ördüm. Artırıp bir ilmek düz örüyorum. İşarete kadar, yani son 24 ilmek kalana kadar. Bu şekilde. Artırıp yanındaki bir ilmeği düz örüyoruz. Bu sonuncu sıra artırmamızdı. Tekrardan artırdım ve kalan 24 ilmeğimizi hanımlar sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örüyoruz. Böylece hanımlar 60 ilmek olarak başladığımız patiğimizde şu anda 99 ilmeğimiz oldu. Artık artırma yapmayacağız. 99 ilmek ile patiğimizi öreceğiz. Modelimizi kuracağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın tam orta kısımdan artırmaları yaptık. Bu ajurlu kısımlarında ilmeklerin yönünü çevirerek ördüğümüz için bakın burada da delik bir görüntü oluşmadı. Yine arka yüze yapacağımız işlem aynı. İlmeklerin tamamını haroşa öreceğiz. Yine artırdığımız ilmeklerin yönlerini böyle çevirerek örelim ki delik görüntü oluşmasın. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Artık artırma yapmayacağız. Patiğimizin bu bölümlerindeki modelimizi yapacağız. Toplamda buraya 3 tane model yaptık hanımlar. Her bir model 8 sıradan oluşuyor. Şimdi ön yüzde modelde birinci sıradayız hanımlar. Modelimize başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen yanına 2 ilmek ters örüyorum. Şöyle. 2 ters. Kenardan sonra 2 ters ördüm. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Model aralarına 3'er ilmek ters. 1, 2, 3. Tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. 3 ilmek ters. İlk sıramızda 5 düz, 3 ters olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bu 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız zaten. 5 düz ilmek üzerine. Tekrardan 5 ilmek düz, 3, 4, 5. 3 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. 3 ilmek ters. Yeniden 5 ilmek düz örüyoruz. 4, 5. 3 ilmek ters. Sıra sonuna kadar 5 düz 3 ters olacak şekilde örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Bakın en son şuraya 5 ilmek düz örmüştüm. Hemen 2 ilmek ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde birinci sıramı tamamladım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz modelde ikinci sıramız, ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım.
Önde düz ördüğüm ilmekler arkada ters, önde ters ördüğüm ilmekleri arkada düz öreceğim. Hemen bakın öndeki düz ilmeğim var, düz örüyorum. Bu defa 5 ilmek ters, ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Tekrar 5 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. Gördüğümüz gibi bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar 5 ters 3 düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde modelde 3. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanındaki 2 tersimi ters ördüm. Burada 5 düz ilmek var. Bu ilk 2 düz ilmeğimi şöyle birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. Ortadaki bir ilmeği düz ördüm. Şu kalan 2 düz ilmeğimi de sağa doğru kesim yapacağım. Dileyen şöyle ilmeklerin yönünü değiştirip şu şekilde kesebilir. Bakın böyle sağa doğru kesim oluyor. Diğer türlü kesimi de bir diğer modelde göstereceğim. Bakın ben böyle zorlanıyorum biraz. Şöyle ilk modeli yaptık. Burada 3 ilmek kaldı. Aradaki 3 ilmek tersi tekrar ters örüyoruz. İkinci modeli yapacağım. 5 düz ilmek var. İlk ikisini sola doğru keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Hemen yanındaki 2 düz ilmeği de sağa doğru keseceğim. Bakın ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirip ikisini keserek örüyoruz. Dileyen ilk modelde gösterdiğim şekilde yapabilir. Dileyen de şimdiki gibi yapabilir. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Aralarda 5'er düz ilmek vardı. Kesim yapınca 3'er tane düz ilmek kalıyor. 3. sıramız ön yüzde böyle yapılıyor. Tekrar 3 tersimi ters ördüm. Bu ilk 2 düz ilmeğimi kesiyorum. Ortaya bir düzümü düz ördüm. Hemen yanındaki 2 düz ilmeği de sağa doğru kestim. Arada 3 ilmek tersim var. Bakın bir diğer modeli yapıyorum. İlk 2 ilmeğimi kestim. Bir düz ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimi de şöyle sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın 3 ilmek kaldı. Aradaki 3 ters ilmekler ters örülecek. Sıra sonuna kadar modelimizi bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet, sıra sonuna kadar modelimi tamamladım. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde 4. sıradayız. Tekrar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimden sonra 2 düzüm var. Düz ördüm. Bu defa arka yüzde 3 tersim var. Bu 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmek düz. 3 ters. Arka yüzde 4. sıramızı bu şekilde yapıyoruz. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. Şöyle. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde modelde 5. sıramız hanımlar. 5. sıramızda yine kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi burada 3 düz ilmeğimiz kalmıştı. Şu 3 düz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Şimdi ilk düz ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi böyle ilk ilmeğin içinden geçirip ilk ilmeğimi şişimden bıraktım. Burada 2 ilmek kaldı. İlk modeli yaptık. Bunları örmüyoruz. Aradaki 3 ters ilmeğimizi tekrar ters ördüm. İkinci modeli yapacağım. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bu ilk ilmeğimin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi şöyle geçirip ilk ilmeğimi şişimden bırakıyorum. Bakın 2 ilmek kaldı. Aradaki 3 ilmek tersimiz ters örülüyor. Bakın ilk 2 modelimizi burada böylece kurduk. Şimdi devam edeceğim. Yine öndeki 3 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. İlk ilmeğin içinden ikinci ve üçüncü ilmeğimi geçirip ilk ilmeğimi şişimden bıraktım. Aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizin 3. sırası böyle devam edecek. 5. sırası çok özür diliyorum. 5. sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördüm geldim. 5. sıramı tamamladım. Arka yüzde modelde 6. sıradayız. Bu aşamada bakın şöyle yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki bir ilmek düzümü düz örüyorum. Yanındaki bakın bir ilmek daha düz var. Bir de ortada kalan modelimizden kalan 2 ilmek var. Bu 2 ilmeğin ikisini bir keserek örüyorum.
Bakın burada tekrar kesim yaptım. Tekrar ortada kalan şu ikinci ilmeğimiz var. Modelin ilmeği. Hemen onu da yanındaki bakın ön yüzde ters görünen ilmek. Arka yüzde düz. Yine ikisini düz keserek örüyorum. Bu 5 ilmekten oluşan modelimizin hiç ilmeği kalmadı artık. Araya bir ilmek düz öreceğim tekrar. Bakın şu araya bir ilmek düz ördüm. Tekrar şu modelin 2 tane ilmeği var. Sağındaki ve solundaki ilmeklerle birlikte keserek öreceğiz hanımlar. Bu ilmekler artık yok olacak. Bakın bir, ikinci ilmeği de yine kestim. 2 tane kesim yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Kafanız karışmasın diye bakın. Bir, 2 tane yan yana kesim yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan bir, 2 tane yan yana kesim yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Arka yüzde 6. sıramızda böyle gidiyor. Bakın 2 tane yan yana düz kesim yapıyorum. Şöyle yanına bir ilmek tek başına düz örüyorum. Şeklimiz bu. Sıra sonuna kadar tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şişimizdeki ilmek sayıları azaldı. Modelde ön yüzde 7. sırada ilmek sayılarımız tekrar yerli yerine oturacak. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına 2 tane ters ördüm. Şu arada 5 tane ilmeğimiz vardı. 5'ini de kestik, yok ettik. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. Kenardan sonra 2 ters ördükten sonra bakın şu ipin altından gelen şu 1, 2, 3. yere geliyorum. Bakın şurası. 1, 2, 3. Buradan girip bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Burada 2 ilmeğimiz oldu. Tekrar aynı yere girerek ilmek çıkarttım. 3. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yere girip bir ilmek daha çıkarttım. 5. Kesmiş olduğumuz 5 ilmeğimizi bu sıramızda tekrar çıkarttık. Aradaki 3 tersimizi tekrar ters örüyoruz. Yine modelli bölüme geldik. Bakın şu ipin geldiği yer. 1, 2, 3. Şuraya. Buradan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek oldu. Tekrar alttan ilmek çıkarttım. 3. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 5. Tekrar 5 ilmeği yerine koyduk. Aradaki 3 ilmek tersimi ters örüyorum. Geldik bir diğer modelimize. Yine alttan bakın. Şurada ipimiz var. 1, 2, 3. yerden ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Bir kere daha alttan ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Son kez alttan ilmek çıkarttım. Bakın burada 5 ilmek oldu. Aradaki 3 ilmek tersimi ters örüyorum. Bakın şeklimiz bu. Tekrar bir diğer modeli daha yapalım. 1, 2, 3 ilmek alttan ilmek çıkartıp ipimi şişime doladım. Aynı yerden ilmek çıkartıp ipimi şişime doladım. Tekrar ilmek çıkarttım. 5 ilmek oldu. Aradaki 3 ilmek tersimi ters olarak örüyorum. 7. sıramız bu şekilde. Kestiğimiz ilmekleri tekrar yerli yerine koymuş olduk böylece. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar 7. sıramı tamamladım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 8. ve sonuncu sıramız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 düzümü düz örüyorum. Alttan çıkarttığımız 5 ilmeği sırasıyla ters örüyoruz. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Modelin devamında 3 ilmek düz. Bu alttan çıkarttığımız 5 ilmek ters. 3 düz 5 ters olacak şekilde sırasıyla ilmekleri örüyoruz. Tekrar 3 ilmek düz, 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 3 ilmek düz, 5 ilmek ters. 3, 4 ve 5. Modelin son sırası bu şekilde. Bakın. Önden duruşu da bu. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. İlk modelimizi böylece tamamlamış olduk. Videonun başında dediğim gibi bu 8 sıradan oluşan modeli 3 kez tekrar edeceğiz diye. Şimdi ikinci modele başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde aynı sayı, aynı hiza, aynı sıralamalarla yapılıyor. Şimdi ikinci modele geçtik. Modelde 1. sıradayız. İşlemi tekrar edeceğiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ördüm. İlk sıramızda 5 ilmek düz, 3 ilmek ters, 5 ilmek düz, 3 ters,
İlk sıramızda bu şekilde yapmıştık. Ardından geri döndük. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Üçüncü sırada kesimlere başladık hanımlar. Aynı modeli 3 kez tekrar edeceğiz. Zaten ilk modelin 8 sıradan oluşan ilk modelin yapılışını detaylı anlattım. Bu sıralarda kafanız karışacak olursa videoyu geriye alarak, yani şu ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci modeli de yapabilirsiniz. Çünkü her sırada bu birinci sıra, ikinci, üçüncü diye tek tek gösterdim. Aynı işlemi ikinci modelde de uygulayacağız. 8 sıradan oluşan ikinci model bitince aynı işlemi üçüncü kez tekrar edeceğiz. Yani şöyle bakın, burada 1, 2, 3 tane model var. 8 sıradan oluşan ilk modeli birlikte yaptık. İkinciyi başlattık. İkinci ve üçüncü modelimizi de tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 3 tane modelimi yaptım geldim. En son 3. modelimin 8. sırasını arka yüzde ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Buraya bir diş haroşa öreceğiz. Ardından tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Öncelikle ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde de yine ilmeklerin tamamını düz öreceğim. Böylece burada bir diş haroşamız olacak. Bu şekilde ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi düz, yani haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere buraya bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız. Şişimde 99 ilmeğim var. Burun kısmına ilk başta 9 ilmek ayıracağım. 99'dan 9 ilmek çıkarınca geriye 90 ilmek kalır. 90 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 45'er ilmek düşer. Öncelikle bu ilk kenardaki 45 ilmeğimi normal haroşa düz öreceğim. Patiğimizin devamında artık tamamen haroşa örgü yapacağız. Bakın burada 5 ilmek oldu. 6, 7, 8. Bu şekilde 45 ilmeğimizi örelim gelelim. 45 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Saydığımızda burada da 45 ilmek kalıyor. 9 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 9 ilmeği tekrar örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri döndüm. Bakın buraya 9 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Hanımlar, şu tabanımız 13 ilmek olacak. 13 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek alarak örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Öncelikle 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeği örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri döndüm. İp karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13. Şimdi 13 ilmek ile taban kesimlerimizi yapacağız. Yapacağımız işlem şu: 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor. 12 ilmek örüyoruz. 13'te kesimimizi yapıyoruz. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte tekrar kesimimi yaptım. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. ilmekte kesimimi yapıyorum. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Şişimde sadece 13 ilmeğim kaldı. Bu 13 ilmek ile şimdi patiğimizin şu arka bölümünü, topuk bölümünü yapacağız. Yine burada da haroşaya devam ediyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimizde 12 ilmeğim kaldı hanımlar. Bu aşamada hemen buralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen şu kenardaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmek oldum. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpimi karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. 12 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Bu sağ kenarda geri dönüp ön yüzde ilmek çıkarıyoruz. Şimdi de buradaki ilk kenar ilmek yerine yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmek oldu. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine bakın, son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki, yani bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak. Biz bu işleme şu uçlara, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Artık ön yüzdeyim. İlmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Tekrar buraya 2 tane zincirimi çekip ipimi keseceğim. Şöyle. Patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Hemen şu iplerimizin uçlarını, bakın şöyle arka ilmek aralarına girerek şuralara gizleyeceğim. Tekrar burası sık olsun diye zincir tekniğiyle şurayı tekrar şöyle düğümlüyorum. Patiğimizi burada tamamladık hanımlar. Bir de ön bölümüne fiyonk yaptım. Hemen onun yapılışını da göstereceğim. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Dileyen fiyonk da yapabilir. Patiğimizi böyle tamamladık. Öncelikle hemen şöyle manken ayağıma bir giydireyim hanımlar. Patiğimizi görelim. Çok güzel, çok şık, hoş bir patik oldu. Gayet de kolaydı. Dikiş falan yok. İpimizi de söylediğim gibi hiç baştan sona kırmadık. Aynı iple ördük. Patiğimizi tamamladık, bitirdik. Evet, bakın patiğimizin ayaktaki duruşu bu şekilde. Şöyle tabanımız, topuğumuz. Şimdi size bu fiyongun, bakın şunun nasıl yapıldığını hemen göstereceğim. Öncelikle hanımlar, şöyle 1 metre kadar bir ipi şöyle ayarlıyorum, kesiyorum. Yapacağımız işlem şu. Bu ipimizi şöyle bakın ikiye katlıyorum öncelikle. Şöyle. Şuraya bir düğüm atacağım hemen. Şu uçlarına düğüm atıyorum. İpimi şöyle tutuyorum. Bakın hanımlar, ipim burada şöyle dönme yeri var. Bakın şöyle dönme yeri şöyle. Şöyle onu dikkate alarak, bakın ipimiz şöyle dönüyor. Hani bunu baz alarak şöyle ikiye katladık. Bunu bu şekilde hanımlar şöyle çeviriyorum. Bakın şu şekilde iyice çevireceğim. Baya bir kıvrılacak bu. Bakın kıvrılmaya başladı. Bu şekilde sıkıca kıvrılacak. Hatta şuradan da şöyle yapınca kıvrılıyor. Bakın. Şöyle yapa tamamen kıvıracağım. Sıkı bir hal alana kadar.
Ben burayı hanımlar hemen iyice kıvırıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın şu şekilde kıvırdım. Tamamen şöyle. Bunu şu şekilde açıyorum. Bakın tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Şunu şöyle yapıp bırakıyorum. Bakın kendiliğinden şöyle kordonumuz oluşuyor zaten. Şurasını birazcık daha kıvırmamız gerekiyor. Tamamen şöyle kıvıralım bu bölümünü de. Tekrardan şu bölümünü düğümleyeceğim. Şu uç tarafını. Evet. Bakın bu şekilde kordonumuzu oluşturduk. Şimdi patiğimizin üst bölümüne bunu düğümleyeceğim. Bakın tam şu orta bölümden, şu aradan kordonumu geçireceğim. Fiyonk şeklinde düğümleyeceğim. Hepi topu bu kadar. Gayet kolay bir yapımı var gördüğünüz gibi. Şöyle bağlıyorum. Bu şekilde düğümlüyorum. Dediğim gibi sade de kullanabilirsiniz. Ben bu defa böyle bir değişiklik olsun diye bu şekilde fiyongumu yaptım. Bana kalsa sade daha güzel ama bu şekilde daha bir şirin görüntüsü oluşuyor. Evet hanımlar, bakın fiyongumuzu da tamamladık. Evet, patiğimiz böylece bitti. Hemen şunu şöyle eşitleyelim. Dilerseniz bunu hemen çıkarabilirsiniz. Zaten sonradan ekledik. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Artık tamamen isteğe bağlı. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.